En pahalı kremlere, en pahalı cilt bakım ürünlerine kıyasla çok daha etkili, çok daha doğal ve bir o kadar da ucuz iki tarif geliyor. Cilt kuruluğu, kırışıklıklar, kaz ayakları ve göz kapağı düşüklüğü. Tarife geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olmanızı ve Instagram hesabım Türkan Yellowstone buradan takip etmenizi rica ediyorum. Arkadaşlar, benim videolarımı beğenmeniz benim için büyük bir önem arz ediyor. Çünkü çok daha fazla kitleye ulaşabiliyorum. Lütfen videolarımı beğenmeyi unutmayınız. Yapım aşamasında ilk önce birinci tarifi veriyorum. 1 tatlı kaşığı dolusu keten tohumu ekleyeceğiz. Keten tohumunu uygun olan bir kabımın içerisine aktardıktan sonra ikinci doğal ve basit olan malzememiz keten tohumu jelini daha da jelleştirici etkide olup etkilerini daha da yükseltecek olan aloe vera jelinden 2 tatlı kaşığı dolusu ekliyorum. İki malzemeyi homojen kıvam alana kadar karıştırıyorum ve 30 dakika bunu bir kenarda bekletiyorum. Maskenin bekleme süresinde 30 dakikalık bir bekleme süresi var. Bu sürede ikinci tarife geçmeden önce bu maskenin cildimiz için ne gibi etkileri var? Kısaca ona değinmek istiyorum arkadaşlar. Porselen etkisinde kağıt gibi bembeyaz olacak cildimiz. Tüm cilt kusurları giderirken cildimizi botoks etkisiyle gerip sıkılaştırıcı ve toparlayıcı bir etkisi bulunuyor arkadaşlar. Şimdi bu şekilde bunu karıştırdım ve 30 dakika tamamıyla o keten tohumuyla aloe vera jeliye özleşsin diye bunu bir kenarda bekletiyorum. Diğer taraftan o sır olan tarif, belki de hiçbir yerde daha önce görmediğiniz ve duymadığınız bir peeling tarifi arkadaşlar. Bu peeling o kadar fazla etkileri var ki cilt tonunu eşitliyor, cildinizi beyazlatıyor. O koyu kahverengi lekeleri, güneş lekeleri, cildinize yer alan ileri yaş lekeleri, bunları cildinizden silme etkisi ile silip atacak. Evet, ikinci tarifimizdeki ilk malzememiz kaşığın ucu ile toz tarçın ekliyoruz. Daha sonrasında 1 tatlı kaşığı herhangi bir kahve ekliyorum arkadaşlar. Yani Türk kahvesi olabilir, Türk kahvesi telvesi de olabilir, Nescafe olabilir ya da filtre kahve olabilir. Hiç fark etmez. Herhangi bir kahveden 1 tatlı kaşığı ekliyorum. Cildimizi toksinlerden arındıracak, cildimizi beyazlatacak, cildimizin parlamasını sağlarken aynı zamanda cildinizi gençleştirecek. Ve kaşığın ucu ile de karbonat ekleyip toz olan malzemeleri iyi bir karıştırıyorum. Ve 2 tatlı kaşığı süt ekliyorum. 1 tatlı kaşığı zeytinyağı ekliyorum ve tüm malzemeleri homojen kıvam alana kadar güzel bir karıştırıyorum. Tabii ki öncelikle cildinizde makyaj varsa ve cildinizi güzel bir temizleyin ve kurulayın arkadaşlar. Peeling'i uygulama aşaması çok önemli. Peeling'i sadece ilk gün uygulayacağız. Göz çevresi hariç tüm yüzünüze, boyun, dekolte, omuzlar, eller, el üzeri, tırnaklar, tüm buralara güzel bir uygulayın. 2-3 dakika kadar bekleyin, durulayın ve cildinizi tamamen kurulayın. Cildinizin nemli kalmamasına özen gösterin arkadaşlar. Ve şimdi ikinci tarifimiz 30 dakika beklettiğimiz kremsi botoks maskeyi göz çevresi dahil tüm yüze minik minik dokunuşlarla masaj yaparak sürüyorum ve cildimde tam 30 dakika bekletiyorum. Önce ılık, sonra soğuk su ile cildimi güzel bir yıkıyorum. Üstüne basarak belirtmek istiyorum arkadaşlar. Peeling sadece ilk gün yapılıyor. Kremsi botoks maskesi 3 gün ardı ardına yapılıyor. Cildinize bu şekilde uyguladığınız zaman da cildinizi tamamıyla porselen etkisinde kağıt gibi bembeyaz yapacak ve tüm cilt kusurlarını giderirken cildinizi sıkılaştırıcı ve toparlayıcı etkisi mevcut. Yanak sarkmaları, gıdı sarkmaları, dekoltede bulunan kırışıklıklar, el üzerinde bulunan kırışıklıklar ve lekeler,
cildinizden bunları gerçekten temizleyip cildi germe etkisinde oluyor arkadaşlar. Porselen etkisi diyorum. Gerçekten cildimiz yaş aldıkça kolajen eksikliğiyle birlikte cildimizde sorunlar çıkmaya başlıyor. Tabii ki bunun için yapmamız gereken öncelikle gün içerisinde bolca su içmeye özen gösteriyoruz. Uykumuza dikkat ediyoruz. Cilt temizliğimize ve cilt bakımımıza özen gösteriyoruz arkadaşlar. Bu gibi doğal tarifler devamlılık ister, istikrar ister. Yani düzenli olarak periyodik adımlarla cildinize bu maskeleri uygulayın, ancak dönüşümlü olarak yapın. Hani diyorsunuz ya, kafamız karışıyor Türkan Hanım, hangisini yapalım? Tek bir tane maske uygulamayın arkadaşlar. Bu hafta belli bir maske edinin kendinize, cildinize iyi geldiğini hissettiğiniz ya da hissedebileceğiniz. Çünkü bizler sürekli kendimize cilt bakımı yapıyoruz ve cildimize nelerin iyi geldiğini az çok tahmin edebiliyoruz. Kendinize uygun bulduğunuz bu tariflerle bir hafta bir maskeyi uygulayın. Yani haftada 1 ya da 2 kere uygulayın. İkinci haftaya geçtiğinizde farklı bir krem, nemlendirici olabilir, serum olabilir, maske olabilir. Cildinize bunları düzenli olarak periyodik bir şekilde uyguladığınızda cildinizdeki etkileri görmemeniz gerçekten mümkün değil. Hele ki şu boyun ve dekolte bölgesinde bulunan kırışıklıklar en çok rahatsız edici etkilerden biri olsa da diğeri de ağda lekeleri, cilt üzerinde yer alan o koyu lekeler, güneş lekeleri, bütün bunları gidermek sabır istiyor. O yüzden bu tarz etkili olan tarifleri cildinize dönüşümlü olarak uygulayın arkadaşlar ki daha olumlu sonuçlar alabilin. Sizlere küçük bu bir şekilde hatırlatma ve bilgilendirme yapmak istedim. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Her tarifimde söylediğim gibi uygulama öncesi cildinizin küçük bir yerine bu maskelerden sürün, 10-15 dakika kadar bekletin. Herhangi bir alerji belirtisi olmazsa bunları uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Cildinizin neresine sürüp alerji testi yapabilirsiniz? Örneğin bileğinizin iç kısmına ya da kulağınızın iç kısmında ya da çenenizin alt kısmında. Bu gibi hassas noktalara sürüp 15 dakika kadar bekletin. Bu malzemelerden tepkime olan hangisi ise bunu tespit edin. Diğer ki uygulamalarda bunları katmamaya özen gösterin arkadaşlar. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve Instagram hesabım Türkan Yellowstone. Buradan da takip etmeyi lütfen unutmayınız. Maskeyi buzdolabında 3 gün muhafaza edebiliyoruz. Kendinize iyi bakın. Türkan Yellowstone'dan saygılar. Hoşça kalın.